Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi size bu güzel çantanın tarifini vereceğim. Çantamızın eninin uzunluğu şu geniş yerinden ölçünce 38 santim. Yüksekliği 25 santim. Gayet güzel, geniş, kullanışlı bir çanta. Ben bu şekilde deri bir askı tercih ettim. Uzun çapraz askı ama siz kısa askılar kullanabilirsiniz. Çıt çıt diktim ama siz istediğiniz farklı kapaklar ya da fermuar ya da astarlı fermuar istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz içinin malzemelerini. Çok güzel bir model. Şimdi bu modelin yapılışını anlatacağım. Hep beraber öreceğiz inşallah. Bu arada 4,5 tane gitti ipim. Bu ipten daha önce vermiştim bu ölçülerini. Yani 450 gram kadar bu ipten gitti. Bu kadarı arttı. Evet, çantamızı örmeye başlayabiliriz. Evet, çantamızı ben bu iple ördüm. Şu şekilde makrome ipi, polyester bir makrome. 3,50 milim bir tığla ördüm. Siz de elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz tığ numaranızı. Şimdi bu ipimiz 100 gram ağırlığında ve 150 metre. Evet, bu şekilde ipimiz. Şimdi ben bu ipten 5 tane kullandım bu çanta için. Siz de ona göre alırsınız. 100 gram ağırlığında 150 metre ve 5 tane ip kullandım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bu güzel motifin yapılışını anlatacağım. Ve birbirine nasıl eklendiğini anlatacağım. Evet, başlayalım örmeye. Ben 3,5 milim tığla örüyorum. Ve makrome ip, pamuk makrome, polyester makrome bir iple öreceğim. Şu şekilde bir halka oluşturalım. Bir daha göstereyim. Şu şekilde bir sihirli halka oluşturalım. Tığımızı halkanın içinden geçirelim. Ve buraya bir zincirle sabitleyelim. 3 tane zincir çekelim. Halkamızın içine. Üstüne dolayalım. Ve aynı halkanın içine bir tane ikili trabzan yapalım. Şimdi 2 tane zincirimizi çekelim. Çok güzel bir model. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bu modelle. Battaniyeler, ceketler, çantalar. 2 tane zincirimizi çektik. Yine aynı halkanın içine bir ikili trabzan yapalım. Bir tane daha ikili trabzan yapalım. Yine 2 tane zincirimizi çekelim. Evet, bu şekilde sıranın bu halkamızın içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir olarak bu trabzanlarımız, ikili trabzanlarımız 1, 2 tane, şimdi 6 tane olana kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet, 6 tane ikişerli trabzanlarımızı örüp geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu 6 tane trabzan ördükten sonra bu sihirli halkamızın ipini bu şekilde çekerek iyice sıkıştırıyoruz. Daha sonra bunu burada düğümleyip içinden yürüterek kaybedip keseceğim. Evet, 6 tane ikişerli trabzanlarımızı yaptık. 1-2 tane zincirimizi çektik. Ve burada ilk başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincir vardı. Bu zincirlerimizin en üstüne batarak bu şekilde buraya kaydırmamızı yapıyoruz. Ve şimdi yine 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincirimizi çektik. Şimdi bu altta yapmış olduğumuz zincirimizin bu şekilde önden tığımıza takıyoruz. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz.
Bu zinciri de bir trabzan olarak saydığımız için iki tane ikili trabzan yapmış olduk bu zincirimize. Şimdi tığımıza doluyoruz ve bu iki tane yapmış olduğumuz ikili trabzanların ikincisine bu şekilde batıyoruz ve buraya da bir ikili trabzan yapıyoruz. Ve aynı trabzandan tekrar aynı şekilde gövdesinden geçirerek tığımızı, ipimizi takalım ve bir tane daha ikili trabzan yapalım. Yani burada altta iki tane olan trabzanlarımızı burada 1 2 3 4'e çıkarmış olduk. Şimdi ipimize dolayalım ve burada iki tane zincir çekmiştik arkada. O zincir boşluğundan tığımızı geçirip buraya ikili trabzan yapalım bir tane ve bir tane zincir çekelim. Üstüne dolayalım. Yine bu iki tane ki olan zincir boşluğuna tekrar aynı yere tığımızı geçirip tekrar bir ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza dolayalım ve altta yapmış olduğumuz ikili trabzanların birincisine bu şekilde tığımızı takalım. Buradan bir ilmek çıkarıp ikili trabzan yapalım. Tekrar dolayalım. Yine bu trabzanımıza, aynı trabzana bir ikili trabzan daha yapalım. Tığımıza doluyoruz ve burada yapmış olduğumuz trabzanın diğerine, iki tane olan trabzanımızın diğerine tekrar tığımızı bu şekilde takıp bir ikili trabzan yapıyoruz. Yine aynı trabzanımızı bu şekilde aldırıp bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Yine altta iki tane olan trabzanlarımız 1 2 3 4 tane oldu bu sırada. Yine tığımıza dolayalım ve buradaki zincir boşluğuna tığımızı geçirip buraya bir ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz, doluyoruz. Yine aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapalım. Evet, bu şekilde modelimiz. Şimdi tekrar bu trabzana iki tane ikili trabzan yapıyoruz ve bu trabzana da iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu zincir boşluğuna da bir trabzan yapıp bir zincir çekip bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın başına kadar aynı şekilde örüp gelelim. Evet, sıramızın sonuna kadar ikili olan trabzanlarımızı 4'e çıkardık. Ve sıramızın sonuna geldik. En sonunda bu iki tane olan zincir boşluğuna da yine bir trabzan yapıp bir zincir çekip bir ikili trabzan daha yaptık. Şimdi buradaki 3 tane ilk başta çekmiş olduğumuz zincirin yine 3. kanadından batıp bir kaydırma yapalım. Ve aynı yere 3 tane zincir çekelim. 3. Tığımıza dolayalım ve altta çekmiş olduğumuz bu üçlü zincirin yine bu şekilde gövdesinden batalım ve buraya bir ikili trabzan yapalım. Yani bu ilk baştakine iki tane trabzan yapmış olduk. Evet, şimdi bir dahaki trabzana yine bu şekilde önden batalım, çıkaralım ve bir tane ikili trabzan yapalım. Bir tane yaptık buna. Yine doluyoruz ve sıradaki trabzana bu kenarda iki tane batmış olduğumuz trabzanın birincisine bu şekilde batıp buraya da bir tane ikili trabzan yapalım. Ve bu en sonda kalan trabzanımıza yine bu şekilde batalım. Bir trabzan yapalım. Tekrar dolayıp yine aynı trabzanın gövdesinden bir ikili trabzan daha yapalım. Evet, bu sırada da 1 2 3 4 5 6'ya çıkmış oldu trabzan sayımız. Tekrar doluyoruz. Burada zincir boşluğunu yapmış olduğumuz birinci trabzana bu şekilde tığımızı takalım ve buraya bir tane ikili trabzan yapalım. 1 2. Şimdi bu zincir boşluğuna bir tane çekmiş olduğumuz zincir boşluğunun içine batıp buraya bir tane ikili trabzan yaptık ve bir zincir çektik, doladık. Yine buradaki zincir boşluğuna bir tane olan aynı yere batıyoruz ve bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz ve tekrar dolayalım
Ve bu altta görmüş olduğumuz trabzana yine bu şekilde tığımızı arkadan geçirerek bir tane ikili trabzan yapalım. Tığımıza dolayalım yine ve önümüzde bu 4 tane ikişerli örmüş olduğumuz 4 tane trabzan var. Onun birincisine bu şekilde önden batalım ve buraya bir tane ikili trabzan yapalım. Tekrar dolayalım. Yine aynı trabzanın gövdesinden batarak bir tane daha ikili trabzan yapalım. Evet, diğer önümüzdeki trabzana bu şekilde önden batarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar doluyoruz. Diğer bu sıradaki trabzana yine bu şekilde aldırıp bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar dolayalım tığımıza ve en sonuncu 4. trabzanımıza bu şekilde aldırıyoruz. Ve buraya bir ikili trabzan yapalım. Sonra tekrar dolayalım. Yine aynı trabzana bu şekilde batarak bir ikili trabzan daha yapalım. Evet, şimdi bakıyoruz. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımız oldu. Baştaki ve sondaki trabzanlara ikişer tane battık. Ortadaki 2 tane trabzana birer tane battık. Böylece artmış oldu iki kenarda birer tane trabzan. Altta 4 olan şimdi 6'ya çıkmış oldu. Tekrar tığımıza dolayalım. Bu araya yapmış olduğumuz bir zincir çektiğimiz 2 tane trabzan vardı. O trabzanlara tığımızı arkadan dolaştırıp bu şekilde gövdelerinden batıp arkadan bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci trabzana tığımıza doluyoruz ve buradaki zincir boşluğumuza içine batarak bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Tekrar doluyoruz. Ve aynı buradaki bir tane olan zincir boşluğuna batarak bir trabzan daha yapıyoruz. Ve bu alttaki trabzanların diğerine de bu şekilde yine arkadan dolayarak bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yani başta bir trabzan arkadan batılan, zincir boşluğuna bir trabzan, içine batılan, bir tane zincir, tekrar bir ikili trabzan daha içine batılan zincir boşluğunun, sonra tekrar buradaki V'nin ikinci trabzanına yine arkadan batarak yaptığımız bir tane daha ikili trabzan yaptık. Evet, bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Buradaki trabzan sayılarımız 6'ya çıktı. Aradakiler 4'e çıktı. Burası artacak, burası da artacak. İkisi de artacak şimdilik. Evet, bu şekilde bu sıramızı da buraya kadar örüp gelelim. Evet, bu sıramızı da örüp geldik. Yine en sonda 2 tane arkadan trabzanları yaptığımız zincirle bir zincir çektiğimiz modelimizi uyguladık. Şimdi bu 3 tane zincirimizin yine en üstündeki zincirden batıp buraya kaydırmamızı yapalım. Yine buraya 3 tane zincirimizi çekelim. Yine alt sırada olduğu gibi bu birinci zincirimizin gövdesinden bu şekilde tutturup buraya bir ikili trabzan yapalım. Ve diğer trabzanımıza bu şekilde önden batıp bir trabzan yapıyoruz. Sonuncu trabzana kadar hepsine önden batıp birer tane trabzan yapıyoruz. İki kenarda arttırdığımız için ortalarda farklı bir işlem yok. Sonuncuya kadar bu şekilde önden batıp ikişer trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, bu sonuncu trabzanımıza yine bu şekilde önden batıp bir, iki tane trabzan yapıyoruz. Evet, alt sırada 2, 4, 6 tane olan trabzanlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e çıkmış oldu bu sırada. Şimdi tığımıza dolayalım.
Yine arka sırada arkadan batmış olduğumuz trabzanlara geldik. Bu şekilde arkadan batıp bir trabzan yapalım. Bu ortaya yaptığımız trabzana da bu şekilde arkadan batıp bir trabzan daha yapalım. Şimdi buradaki zincir boşluğumuza bir tane ikili trabzan yapalım. Araya bir zincir çekelim. Yine aynı zincir boşluğuna bir tane daha ikili trabzan yapalım. Bu iki tane trabzana da yine bu şekilde arkadan batıp bir trabzan yapalım. Diğerine de yine arkadan batıp bir trabzan daha yapalım. Evet, şimdi önümüzdeki yine bu arttırma yaptığımız, önden battığımız trabzanlara geldik. Tığımıza ipimizi doladık. Bu birinci trabzana yine bu şekilde önden iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, yine aynı trabzandan 2 ve diğerlerine sonuncuya kadar birer tane ikili trabzan yapalım. 1 2 3 4. Şimdi bu sonuncu trabzana da yine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 Şimdi tığımıza dolayalım ve bu arada yapmış olduğumuz arkadan batılan trabzanlara geldik. Bu şekilde bir ikili trabzan yapalım. Diğerine de bu şekilde ikili trabzan yapalım. Ve zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan yapalım. Araya bir zincir çekelim. Tekrar aynı zincir boşluğuna bir trabzan daha yapalım. Ve sıradaki iki tane trabzanımıza da yine bu şekilde arkadan batıyoruz. Diğerine de arkadan batıyoruz. Şimdi yine önden ördüğümüz trabzanlara geldik. Evet, bu şekilde önden battığımız trabzanlar da artacak. Arkadan battığımız trabzanlar da ortadan artacak. Bunlar kenardan artıyor. Önden ördüklerimizi iki kenardan arttırıyoruz. Arkadan ördüklerimizi de bu ortadan arttırıyoruz. Hep trabzanlarımızı arkadan batarak bu ortaya iki tane batarak araya bir zincir çekip bu şekilde arttırıyoruz. Şimdi örecek olduğunuz modelin boyutuna göre istediğiniz ölçüye kadar arttırabilirsiniz bu şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzanımız var. Ben bir sırada arttıracağım aynı bu şekilde. Ben 10 tane olduğunda bırakacağım. Ama siz daha büyük bir şey isterseniz, örmek isterseniz aynı sistemle istediğiniz boyuta kadar burada da arttırmalarınızı yapabilirsiniz. Ben şimdi 10 tane trabzan yapacağım. Buraya bir dahaki sırada ve diğerinde eksiltmeye başlayacağım. Evet, ben bir sıra daha örüp geleyim. Evet, benim arttırmalarım bitti ve bu şekilde görünüyor modelimiz. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. Siz de istediğiniz boya gelene kadar. Şimdi ben 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane arttırdım burada. Ama siz daha büyük olmasını istiyorsanız aynı şekilde 12, 14 yani istediğiniz kadar iki kenarından birer tane arttırarak genişletebilirsiniz. Aynı şekilde yani arttırma değişmiyor. Ve istediğiniz boya geldikten sonra burada yapmış olduğumuz 3 tane zincir vardı. En son yine buradaki arkadan örülenlerimizi örüp geldik. Buradaki 3 tane zincirin şu şekilde tek kanadından geçiriyoruz. Ve buradaki trabzanımızın da altından geçiriyoruz tığımızı. Ve burada
tığımızı çıkarıp ilmeğimizi bir kaydırma yapıyoruz. Şimdi buraya 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3. Ve burada bunu eksilttiğimiz için buna batmayacağız. Ve sıradaki önümüze gelen trabzanımıza batacağız. Bunları eksilttik. Şimdi bu trabzana batıp önden yine bir tane ikili trabzan yapalım. Evet, diğerine de bu şekilde batıp yine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sondaki iki trabzana kadar aynı altta ördüğümüz gibi ortadaki trabzanları önden batarak ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde. Evet, bunu da bu şekilde örüyoruz. Şimdi burada arttırma yaptığımız ikili trabzan var. Altta 2 tane batmış olduğumuz. Bunu da bu şekilde ikisine beraber tığımızı aldırıyoruz ve bir ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde bir ikili trabzan yapıyoruz. Yani burada daraltmaya başlayacağız artık burayı. Eksilttik bunu. Şimdi tığımıza dolayalım ve önümüzde arkadan batmış olduğumuz trabzanlar var. Yine bunlara arkadan aldırarak birer tane ikili trabzan yapalım. Bu arada arttırmaya devam edeceğiz. Burada eksiltme yapmıyoruz. Bu bitene kadar artacak. Evet, ortadakine kadar ördük. Ortadakini de yine arkadan örüp bir ikili trabzan yapıyoruz. Ve buradaki bir tane olan zincir boşluğuna batıp yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yine bir zincirimizi çekiyoruz. Ve tekrar buradaki zincir boşluğuna bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yani bu şekilde artmış oluyor burası da. Şimdi önümüzdeki yine trabzanlara bu şekilde arkadan batarak ikili trabzanlar yapıyoruz. Hepsini arkadan aldırıp ikili trabzan yapıyoruz burada. Evet, şimdi önden ördüğümüz arttırmalara geldik. Tığımıza dolayalım. Ve ilk başta arttırmış olduğumuz 2 tane trabzan vardı. Bunlara ikisine bir bu şekilde batıyoruz. Ve tığımızla bir ilmek çıkarıyoruz ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sıradaki trabzanımıza önden batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada eksiltmiş olduk bunu. Arttırdığımız ikili trabzanları 1'e düşürdük. Evet, sonuncuya kadar bu şekilde hepsine birer tane önden batıp ikili trabzan yapıyoruz. Evet, en sondaki 2 tane örmüş olduğumuz trabzana kadar ördük. Burada yine ikisini bir aldırıyoruz ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada da eksiltmiş olduk. Alt sırada 10 tane olan trabzanımızı ben 10 taneye kadar arttırmıştım. Siz de kaç taneye kadar arttırdıysanız bu şekilde 2 tane eksildi bu sırada. Benimkisi 2, 4, 6, 8'e düştü. Altta 10'du. Şimdi 8'e düştü. Sizin de kaç tanesi? 2 tane azalmış olmalı. Evet, üstüne dolayalım. Yine arkadan örülen trabzanlara geçtik. Ve birincisinden aynı şekilde hiçbir değişiklik yok bu aradaki işlemde. Arttırmaya devam ediyoruz bu arayı. Hepsine birer tane arkadan alarak ikili trabzan yapacağız. Evet, yine buradaki ortadaki zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıp bir zincir çekip aynı zincir boşluğuna bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve diğerlerine bu şekilde arkadan alarak birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu sıramız da böyle. Düzenleyelim. Şimdi ortasındayken pek bir şeye benzemiyor model ama
ördükçe üste doğru farklılaşacak, şeklini alacak model. Şimdi burada arttırmalarımızı yapıyoruz bu aralarda. Bu aralarda da eksiltmelerimizi yapıyoruz. Evet, bir sonraki sırada da tekrar aynı gösterdiğim gibi bu şekilde ikisini bir alıp yine ikişerli trabzan yapacağız. Buraları yine birer tane ikişerli trabzan yapıp bunlara gelince tekrar bu şekilde 2 tane batıp tekrar eksiltme yapacağız. Şimdi buradaki benim 8 tane trabzanım olacak. Tabi eksilttiğim zaman bu 8 tane olan trabzan bir üst sırada 6'ya düşecek. Bir üst sırada 4'e düşecek. Yani 4 tane kalana kadar bu trabzanlarımız örelim. Burada aynı şekilde hiçbir işlem yok. Sadece ortaya 2 tane trabzan yapıyoruz. Aralarına bir zincir çekerek burası artacak. Burası azalacak. Evet, bu şekilde bu trabzanlarımız 4 tane kalana kadar örüp gelelim. Evet, arttırmalarımızı bitirip geldim ben. Bu başlarda ve sonlarda ikişer tane örerek eksiltmelerimizi yaptık. Ve bu aralardaki arttırmalarımızı da ortalarından yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu arttırmalarımız iki kenarda da 7'şer tane oldu. Bu eksiltmelerimizde 4 tane kaldı. Evet, hepsinde 4 tane kaldı. Sıramızın başına kadar örüp geldik. Yine burada da aynı şekilde arttırmamızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzanımızı arkadan örüp arka tarafın arttırmalarını yaptık. Şimdi burada bu ilk başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimize bu şekilde batıyoruz. Ve bunu daldırıyorduk. Yine aynı şekilde buradaki ilk başlangıç eksiltmemiz bu şekildeydi. Alıyoruz ve bir kaydırma yapıyoruz. Burada 3 tane zincirimizi çekelim yine. Evet, 3 zincirimizi çektik. Şimdi dolayalım tığımıza. Ve burada eksiltmiş olduğumuz trabzanın birine batalım. Diğerlerin alt sıralarda batmayacağız. Sadece bu sırada batacağız. 1, 2, pardon. Şöyle göstereyim. 3 zincirimizi çektik. Buradan ilmeğimizi aldık. Ve bir kez ikili çıkardık. Diğer ikisini tığımızda bekletiyoruz. Tekrar dolayalım. Diğer trabzanımıza da yine bu şekilde batalım. Ve ikisini örelim. Üçünü tığımızda bekletelim. Tekrar dolayalım. Ve önümüzdeki trabzana yine bu şekilde batalım. İkisini örelim. Ve dördünü bir seferde hepsini bir örelim. Evet, bu şekilde kapatalım sıramızın son sırasını, örneğimizi. Şimdi tığımıza dolayalım. Ve bu arkadan ördüğümüz trabzanları yine arkadan örüyoruz. Orada arttırmamız devam edecek. 1, 2, 3. Evet, bu şekilde hepsine birer tane arkadan alıp ördüğümüz ikili trabzandan yapıyoruz. Şimdi buradaki bir tane zincir boşluğuna da yine bir tane içine böyle batarak bir ikili trabzan yapalım. Aynı alttaki sıralar gibi arttıracağız burada. Bir zincir çekelim. Tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha yapalım. Evet, yine diğerlerini arkadan alarak ikili trabzan yapmaya devam edelim. Hepsine birer tane ikili trabzanımızı yapalım. Bu şekilde arkadan alarak bu sıraları böyle yapıyorduk. Altta da hiçbir değişiklik yok.
burada arttırmış olduk yine. Bu şekilde burada biraz önce 7 taneydi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Bu ortada birer tane arttırınca burası 8, burası da 8. Evet, şimdi hepsini ördük. Bu şekilde tığımıza dolayalım. Ve önümüzdeki trabzanın birine bu şekilde batalım. Ve ilmeğimizi alalım. Şimdi bu iki tanesini örelim. Diğeri tığımızda beklesin. Bunu ördük. Tekrar dolayalım. Ve önümüzdeki trabzana yine bu şekilde batalım. Yine bu ilk ikisini tığımızdan çıkaralım. Üçünü bekletelim. Tekrar dolayalım. Önümüzdeki trabzana yine aynı şekilde ikisini alalım. Dördünü bekletelim. Ve diğerini de bu şekilde ikisini alalım ve 5 tanesinin hepsini bir seferde örelim. Burayı da bu şekilde kapattık. Ve yine buradaki trabzanlarımızı arkadan örerek devam ediyoruz. Arttırmaya orayı. Evet, hepsini anlatmayayım ben. Aynı bu şekilde biraz önceki gibi ortada yine trabzanların arasına bir zincir yaparak arttırmamızı uygulayacağız. Evet, bu sıramızda bu şekilde eksiltmeler yapıyoruz. Bu şekilde kapatacağız modelimizi. Dörderli trabzanlarımızı bir trabzana düşürüp kapatacağız. Burada da yine arttıracağız ortada. Bu şekilde sıra başımıza kadar örüp gelelim. Evet, bir sıra dolaşıp geldim. Burada arttırmalarımızı yaptık. Burada da dörderli olan trabzanlarımızı bire düşürdük. Kestik hepsini bir yani. Evet, şimdi sıramızın sonuna kadar ördük ve burada dörtlü olan trabzanımızı birleştirdiğimiz trabzanımızın tepesine bu şekilde batıyoruz ve bir kaydırma yapıyoruz. Buraya 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Yine aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapalım. Burada normal trabzanlar yapıyoruz. Hepsinin tepesine normal trabzan yaptığımız gibi ikili trabzanlar yapacağız. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine arkadan ya da önden aldırmıyoruz. Hepsinin tepesine normal trabzan sırası yapacağız. Bu şekilde tepelerine yapıyoruz. Bu tepeye kadar bu şekilde örelim. İkili trabzanlarımızı. Şimdi burada zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz. Yani arttırmamızı yaptık yine burada. Ve bu ilk trabzanın tepesinden başlayarak yine birer tane trabzanlarımızı yapıyoruz. Hepsinin tepesine ikili trabzanlarımızı bütün ilmeklerimize yapalım. Şu araya gelene kadar yapıyoruz. Hepsinin tepesine birer tane ikili trabzanımızı. Evet, bu aramıza geldik birleştirdiğimiz yere ve bu köşemizi oluşturduğumuz ilmeğimiz. Buna değil, bir öndekine yine bu şekilde bir tane ikili trabzanımızı yapalım. Üstüne dolayalım. Şimdi bunu birleştirdiğimizde yapmış olduğumuz ilmeğimizi alalım tığımıza. İkisini çıkaralım tığımızdan. Diğer ikisini bekletelim. Tekrar dolayalım. Ve bir sonraki trabzanımıza da bu şekilde tığımıza takalım. İkisini örelim. Diğer üçünü hepsini beraber örelim. Tekrar doluyoruz ve trabzanlarımızın tepesine bu şekilde birer tane
ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde öreceğiz. Evet, burası birleşim yerimiz. Hepsinin tepesine birer tane ikili trabzanımızı yaptık. Buradaki zincir boşluğuna bir trabzanımızı yaptıktan sonra bir zincir çekip yine aynı boşluğa bir trabzan daha yaptık. Hepsine birer tane trabzanımızı yaptık yine tepelerine batarak. Bu birleşim yerine geldiğimizde iki trabzanı bire düşürdük. Burada bir tane eksiltme yaptık. Daha düzgün dursun diye burası. Şimdi burada da yine buradaki gibi arttırmamızı yapalım. Burada da yine eksiltmemizi yapalım. Ve bu şekilde bir sıra örelim. Burada artık ipimizi nasıl kestiğimizi, sıra sonumuzu size anlatacağım yine. Evet, bir sıra boyunca trabzanlarımızı örüp geldim. Burada arttırmalarımızı yaptık. Burada eksiltmelerimizi yaptık. Şimdi sıranın sonuna kadar ikili trabzanlarımızı örüp geldik. Evet, burada ipimizi kesiyoruz. Ve tığım bu şekilde çekerek tığımızı çıkarıyoruz. İpimizi çıkarıyoruz. Şimdi daha ince uçlu bir tığ alalım. Ya da bununla zorlanmam derseniz onunla da yapabilirsiniz. Bu ipimizi 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmeğin altından, trabzanımızın bu şekilde altından tığımızı geçirelim. Ve bu ipimizi arkaya doğru çekelim. Şimdi buradaki eksiltmemizi yapmış oluyoruz. Hem sıramızın bitişi burası. Bu şekilde çevirelim. Ve en son yapmış olduğumuz buradaki trabzanın bu şekilde iki kanadından ilmeklerini tutturup bu ipimizi aynı çıkardığımız yerden biraz önce arkaya doğru çekelim. Burada da bir trabzan boşluğu oluşmuş oldu. Bu şekilde daha düzgün görünüyor sıra bitişlerimiz. Şimdi bu ipimizi ben burada alttaki ilmeklerden düğümleyip önce sonra da ilmeklerin arasından geçirip kaybedeceğim. Siz de bu şekilde bitişinizi yapın. Ve motifleri birbirine nasıl birleştirdiğimi anlatayım. Sonra ben size bunları birbirine nasıl eklediğimi anlatayım. Evet, motiflerimizin yapılışı bitti. Şimdi size şu şekilde ölçüsünü vereyim. Motifimizin birinin eninin uzunluğu 16 santim. Şu şekilde ölçersek 19 santim. Evet, şu sivri yerlerinden ölçersek 19 santim. Bu düz yerlerinden ölçersek 16 santim. Motiflerimizin genişliği. Şimdi iki motifi birbirine nasıl dikeceğiz onu anlatayım. Tabii bu yönünü mü kullanmak isterseniz bu yönünü mü, hangi yönünü daha çok severseniz o yönünü kullanın siz. İki yönü de kullanılabilir. Ama burası tersi oluyor modelimizin. Evet, modelimizin tersini çevirdik. Ben bu yönünü kullanacağım. Ve yine 3,5 milim tığımız var. Ve ipimizi zincirimizden bir önceki trabzanın bu şekilde iki kanadına değil, üstteki kanadına batarak ipimizi ekleyelim. Bu şekilde bir halka oluşturalım. Buraya bir zincir çekelim. Ve bu şekilde sabitleyelim ipimizi. Ve diğer motifimizi de alıyoruz. Yine bu şekilde değil, tek kanadına batarak ve zincirden bir öncekine bu şekilde batarak bir sık iğne yapalım buraya. Şu şekilde kaydırma yapalım. Evet, diğer yine önümüzdeki trabzanın da tepesine bu şekilde değil, üstteki tek kanadını alarak yine karşısına denk gelen trabzanın da aynı şekilde
iki yönüne değil üsttekine batarak buraya sık iğne yapalım. Birinciye kaydırma yaptık. Evet, şimdi hepsini tek tek böyle karşılıklı gelecek şekilde üstteki ilmeklere batarak hepsine sık iğneler yapacağız. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Motiflerimizi birleştirip çantamızı oluşturalım. Hepsini tek tek üst kanadından batarak trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar karşılıklı gelen trabzanlarımıza sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet, birinci kenarımızı birleştirdik. Şimdi bir motifimizi daha birleştirelim. Bu motifimizi birleştirmeye zincirden başlayacağız. Bu köşedeki zincirimize batalım. Yine üstte kalan tek kanadından. Ve motifimizin de bu zincirini tek kanadına batalım. Yine buraya da bir sık iğne yapıyoruz. Evet, yine bu şekilde bu düz kenarı da yine üstte kalan ilmeklere batarak tek kanatlarına sık iğneler yaparak birleştireceğiz. Böyle birer tane karşılıklı kenarlara batarak sık iğnelerimizi yapalım. Evet, birleştirmemiz bu şekilde. Tersten böyle görünüyor. Önden de bu şekilde görünüyor. Şimdi bu köşelerde şu şekilde göstereyim. Bu köşelerde birer tane zincirimize de alarak birbirine ekliyoruz. Burada da bunun zincirinden başlayacağız sonra. Bu şekilde birleştirmemiz böyle buraya kadar gelip sonra bunun zinciriyle birleştirip diğer modelimizi alarak yine eklemeye bunun zincirini değil bunun son trabzanını bunun son trabzanına batacağız. Bunun zincirini bunun zincirine birleştireceğiz. Yani bu şekilde her eklediğimizde zincirden başlayacağız. Buradaki trabzana kadar olacak. Evet, bu şekilde ekliyoruz birbirine motiflerimizi. Burada da yine bunun zincirinden başlayarak eklemeye devam edeceğiz. Evet, birleştirme işlemimiz de bu şekildeydi. Bütün motiflerimizi bu şekilde birbirine birleştirelim. Evet, ben ortadaki motifimize bu şekilde kenardaki motifleri ekledim sık iğne ile ve kenarda bir zincir kalana kadar ördüm trabzanlarımızı. Şimdi bu parçaları birleştirmeye başlayacağız. Evet, ipimizi bu şekilde halka yapalım. Yine ve ilmeğimizi içinden çıkaralım. Buradaki zincirimize tığımızı takıp sabitleyelim ipimizi bir zincirle. Evet, karşıdaki de zincir kanadına biraz önce eklediğimiz zincirin içine bu ortadaki motifi eklediğimiz batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi trabzanların yine bu şekilde karşılıklı gelen üst kenarlarından batalım ve sık iğne yapalım buralara. Bütün trabzanların üst kanatlarına batarak sık iğnelerimizi bu kenara kadar yapalım.
Evet, bu kenara kadar sık iğnelerimizi yapıp geldim. Şimdi bu tarafa doğru devam edeceğiz birleştirmeye. Zincirlerimizin üst kanatlarına batalım. Karşıdaki zincirin de üst kanadına batalım. Ve sık iğnelerimizi bu şekilde devam ettirelim. Aynı motifleri. Trabzanlarımızın da üst kanatlarından batalım. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şimdi bu kenara gelene kadar yine bu şekilde sık iğnelerimizi yapmaya devam edelim. Evet, bu kenara kadar da birleştirip geldim. Şimdi modelimizi ortadaki parçaya ekledik önce. Sonra buraya kadar ördük. Bu köşeye kadar. Sonra bu kenara kadar ördük. Şimdi bu şekilde kıvıralım. Şöyle indirelim biraz aşağıya doğru. Ve bu ortaya ekleyeceğimiz çantamızın arka tarafına denk gelen parçamızı alalım. Tersinden. Bu da tersi, bu da tersi modelimizi. Ve buradaki zincirin tek kanadına batıyoruz yine. Ve bu karşıdaki modelimizin de tek kanadına batalım zincirimizin. Ve buraya sık iğnemizi yapalım. Ve trabzanımızın üstte kalan kanatlarına yine trabzanlarımızın diğer yerlerde eklediğimiz gibi bu şekilde sık iğneler yaparak birbirine tutturalım. Hepsinin üst kanadına batarak böyle tek tek sık iğneler yaparak tutturuyoruz. Evet, bu şekilde çantamızın burasını da ekleyelim. Buraya kadar ekleyelim. Daha sonra diğer parçaları da birbirine nasıl eklediğimi anlatayım. Evet, burayı birleştirip geldim. Burada bir tane zincirimiz kalıyordu ağız kısmında. O zincirimizi örmedim. Trabzana kadar örüp geldim. Şimdi buradan eklemeye başlıyoruz. Bu şekilde halkamızı yapalım. Ve içinden ilmeğimizi çıkaralım. Evet, burada en son yapmış olduğumuz zincir var. Zincir boşluğu var. Battığımız. Oradan tığımızı geçirip bu ilmeğimizi bu şekilde çıkarıp bir zincir çekelim. Yine aynı boşluktan karşıdaki yine zincirimizi şu üst kanadından batalım. Ve buraya bir sık iğne yapalım. Ve trabzanımızın da yine üst kanadından batalım. Karşıdaki trabzanın da yine üst kanadından batalım. Ve bu şekilde sık iğnemizi yapalım. Bu ucumuzu da içinden yürütüyorum. Tekrar yine trabzanımızın üst kanadından batalım. Karşıdakinin de üst kanadından batalım. Evet, bu şekilde birleştirelim. Yine köşeye kadar üst kanatlarından batarak köşeye kadar birleştirelim. Evet, bu şekilde buraya kadar örüp gelelim. Evet, buraya kadar birleştirip geldim. Şimdi bu motifi buna birleştireceğiz. Öncelikle bu zincirimizi diğer motifimizin zinciriyle birleştirelim. Ve şimdi bu karşıdaki motifimizin trabzanını alalım ve bu karşıdaki motifimizin de sıradaki trabzanından batalım. Yine üst kanatlarından sık iğnelerimizi yapalım. Bu şekilde üst kanatlarından sık iğnelerimizi yapıyoruz.
Evet, bu şekilde birleştirmemiz. Şimdi bunu da bu şekilde birleştireceğim. Arkaya doğru bu köşeye kadar yapacağım. Ondan sonra burayı arkadaki motife kadar aynı şekilde sık iğneler yaparak birleştireceğim. Daha sonra tekrar burası gibi yine buradan ipimi ekleyip buraya kadar bunu birleştireceğim. Burada yine bu motifimize birleştirmeye başlayacağım. Daha sonra onu da birleştirdikten sonra arkaya kadar bu arayı birleştirip sonra tekrar bu motifimizi buna birleştirip arkaya kadar en son burayı birleştireceğim. Evet, bu şekilde birleştirmemiz. Sık iğneler yapıyoruz. Trabzanlarımızın üst kanadından batarak her yerini birleştirelim. Bu şekilde her yerini birleştirelim. Daha sonra ağız kısmına kaydırma yapacağım bir sıra. O zaman görüşelim. Evet, çantamızın birleştirmesini bitirip geldim ben. Bu şekilde önce orta parçamıza birleştirmiştik bu motiflerimizi. Daha sonra arka parçamıza birleştirdik ve birbirine birleştirdik sonra. Evet, bu şekilde oldu ön arkası. Şimdi bu ağız kısmımıza bir kaydırma öreceğim ben. Yine 3,5 milim tığla örüyorum. Bu şekilde halkamızı yapıp ipimizi sabitleyelim yine. Şimdi buradan askıya asacağımız yerden başlayalım kaydırmalarımızı yaptığımıza. Bu boşluğun içine batalım, zincir boşluğunu ve buraya sabitleyelim ipimizi. Ve sıradaki sık iğnemizi bu şekilde batalım ve buraya kaydırmamızı yapmaya başlayalım. Bu şekilde bütün ilmeklerimize batarak iki kanadından da kaydırmamızı yapıyoruz. Çok fazla sıkmayalım. Gevşek gevşek bırakalım biraz. Bu ipimizi daha sonra kaybederiz burada. Bütün ağzı boyunca çantamızı bu şekilde kaydırmalarımızı yapalım. Tığımızı batıyoruz, ipimizi doluyoruz, çıkarıp içinden geçiriyoruz. Bu kadar kaydırmamız. Sık iğne yapmayacağım yani. Sadece kaydırma yapacağım bir sıra. Evet, bu şekilde yapalım kaydırmamızı. Yani bu şekilde kaydırmamız. Bu çantamızın ağzı boyunca hepsine tek tek batıp kaydırmamızı yapıp ipimizi ilk eklediğimiz yere kadar örüp gelelim. Ben bu ek yerine kadar geldim. Şimdi burayı anlatayım size. Bu zincir boşluğuna da batıp bir kaydırma yapalım. Bu önümüzde ilmekmiş gibi görünen iki katlı ip var. Buraya dikerken, birleştirirken oluşan. Ona da batıp kaydırma yapalım. Ve burada bir zincir boşluğumuz var. Onu atlayalım. Şu önümüze geleni atlayalım. Ve devam edelim trabzanların tepesinden yapmaya. Şuradaki trabzanımızın tepesine bu şekilde batıyoruz. Burada tek görünenle beraber bir kaydırma yapalım. Şimdi yine zincir boşluğumuz var. Onun içine batalım ve bir kaydırma yapalım. Ve yine trabzanların hepsinin tepesine birer tane kaydırmamızı yapalım. Bu şekilde. Burada başka bir işlem yok. Evet, bu şekilde kaydırmalarımızı yapalım dümdüz. Buraya kadar geliyoruz. Hepsine birer tane yapıp. Yine burada bu ikisine bir batalım. Bir kaydırma yapalım. Bundan önce bir zincir boşluğuna batalım. Daha sonra buna batalım. İkisine beraber. Daha sonra buradakiyle beraber bunun ikisine bir batalım. Daha sonra zincir boşluğuna ve bütün trabzanların tepesine birer tane kaydırmamızı yapalım. Bütün ek yerlerinde aynı işlemi tekrarlayalım bu köşeye gelene kadar. Evet, bu şekilde kaydırmalarımızı yapıp gelelim. Evet, buraya kadar kaydırmalarımızı örüp geldim. Şimdi burada bu ipimizi keselim. Ve daha ince uçlu bir tığ aldım.
bu şekilde buradan çıkaralım ipimizi. Ve burada ilk yapmış olduğumuz kaydırmanın altından bu şekilde tığımızı geçirelim. Ve bu ipimizi tutturup tığımıza bu şekilde çekelim. Şimdi buradan arkadan bu sık iğnenin altından yine tığımızı ön taraftan çıkaralım. Buradaki kaydırmamızın ortasından. Burada çıkarmış olduğumuz ipin kaydırması. Buradan arkaya doğru ipimizi çekelim. Evet, bu şekilde. Burada da bir kaydırma oluşmuş oldu. Böyle bitirelim sıralarımızı. Düzgün görünsün. Şimdi bu ipimizi de, başlangıç ipini de burada düğümleyip bu ipimizi düğümleyelim. Zaten diğer ipimiz düğümlüydü. Ve bu uçlarımızı burada içinden yürüterek, aralarından geçirerek keselim, temizleyelim. Yakalım uçlarını, polyester makrame olduğu için. Evet, bu kadar tarifimiz. Kaydırmamızı yaptık. Ve çantamızın örülüşü bitti. Şimdi ben buraya bir çıt çıt dikeceğim. Siz de dikin. Onu anlatmayayım. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Buraya bir çıt çıt dikeyim. Buraya da bir askı geçireyim. Ve çantamızın bitmiş haliyle daha sonra karşınızda olacağım. Evet, çantamızın örülüşü bitti. Buraya kaydırmamızı da yaptık. Ve ben çıt çıt diktim bu şekilde. Siz de isterseniz çıt çıt dikebilirsiniz ya da farklı şekilde kapaklar uygulayabilirsiniz. İçine astarlayabilirsiniz, astarlatabilirsiniz. Ben şu anda astar yok benimkinde. Çantamızın ölçülerini vereyim ben size. Şu şekilde eninin ölçüsü 38 santim. Şöyle göstereyim. 38 santim eninin ölçüsü. Şu ortasından yüksekliğini ölçelim. Yüksekliği de 24 santim. Şöyle yüksekliğimiz de 24,5-25 santim. Yüksekliğimiz 25 santim. Şu tabanının genişliğini ölçeyim. 24 santim. Şu ağzının genişliğini ölçeyim. Şurası 10 santim. 10 santim. Evet, bu şekilde çantamız. Evet, gayet güzel bir çanta oldu. Şık bir çanta oldu. Tersi de bu şekilde. Yani ister bu yönünü kullanın, ister bu yönünü kullanın. Size kalmış. Ben bu şekilde deri bir askı kullandım. Siz isterseniz askınızı kendiniz de örebilirsiniz. İsterseniz ben gibi bir hazır bir askı da kullanabilirsiniz. Ya da şu şekilde küçük ahşap yuvarlak askılardan da takabilirsiniz. Ya da ufak bir askı uygulayabilirsiniz. Yani nasıl seviyorsanız kendi zevkinize göre askı kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde uzun çapraz askı tercih ettim. Evet, bu şekilde oldu çantamız. Çok güzel bir çanta oldu. Evet arkadaşlar, beni Instagram, Facebook, Pinterest sayfalarımdan da takip etmeyi, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın isimleri. Daha değişik, daha güzel, yine başka modellerde görüşmek üzere.